Fatiha. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammeden seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resulullah, meded ya Sadat, ashabi Resulullah, meded ya Meşahın, destur ve ala inşallah, fazla hasan, Muhammeden hakkani ve tarikatuna as-suhba ve'l khayru fil cem'iyye. İnnema, bismillahirrahmanirrahim, innema amalku evladik fitne. Sadakallahul azim. Allah Azze ve Celle diyor, malınız, mülkünüz, çocuklarınız size imtihandır. Bu imtihan, onları düzgün kullanacaksınız, yani düzgün yetiştireceksiniz ki hem Allah katında makbul insanlar olur, hem size de faydası olur. İnsanlar çocuklarını çok sever tabii, insanlar da sevmekten onları terbiye etmek başka. Bazı insanlar sevdiği ne yaparsa çocuk onu haklı ya kabul eder, hiçbir şey söylemez. Ama biraz terbiye edip de, çünkü herkes nefsi var. Nasıl yetiştirirsen öyle büyür. Öyle çıkar. Öyle iyi insan olur. Kötü bakmasan başkası sana yetiştirir. O da kötü olarak yetişir. Nasıl yetiştireceğiz? Allah Azze ve Celle'nin, Peygamber Efendimiz'in sevgisiyle, muhabbetiyle onların emirlerini yerine getirmek için şey yapacaksınız çocukları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşına kadar, 7 yaşından sonra çocukları namaza öğretin. Tabii daha küçük olunca da 1-2 yaşında bakarsa ailesi namaz kılıyor. Onlara tabi olur. Onları gibi yapmaya uğraşır çocuklar. Ta ki onlar 7 yaşına kadar, zaten çocuklarının akıl bali olmadıktan sonra günahları yok sayılır Allah indinde. Günahsızdırlar. Onlar masum çocuklardı. Ama onlara işte yavaş yavaş dini öğretmek lazım diyor. 7 yaşında namaz kıl diyeceksin kendisine. 10 yaşından sonra da daha sıkı takip edeceksin, namazını kılsın, şey yapsın. Ve Ramazan ayındayız, mübarek Ramazan ayındayız. Oruç içinde siz oruç tutarken onlar da biz de tutalım der çocuklar. Ya eskiden yarım gün tutardı. Bazen arada bir gün tutardı. Onları da teşvik etmek lazım. O orucu da sevdirmek lazım. Şimdiki insanlar el bebek, gül bebek derler. Çocuğa hiçbir şey sakın acıkmasın, hemen yedirelim, hemen şey yapalım, içirelim, istediğini verelim, emredersiniz efendim, kulunuz burada size hizmet ediyor, ne yaparız? Böyle bir yetiştiriyorsun, ondan sonra başına çıkınca şaşırıp kalıyor insanlar. Hatta koca akıl bali olduktan sonra bile, yani 14-15 yaşından sonra bile onlara oruç tutmaya kıyamıyorlar. Sakın sonra tutar. Şimdi küçüktür diye. Halbuki akıl bali olduktan sonra bilerek orucu bozan büyük günaha girmiş olur. Oruç, namaz, oruç bırakmak
büyük günahlardandır. Öyle küçük günahlardan değil, büyük günahlardandır. Onların yerine o fazileti koyamazlar. Sen o çocuğunu, kızını burada acıyorsun. Acıma değil, sen ona zulmetmiş oluyorsun. O kadar sevabı ondan mahrum ediyorsun. O sevaptan mahrum ediyorsun. Neymiş efendim? Bugün imtihan var. Çocuk tutmasın oruç. Sonra dersini iyi yapamaz. Yaptığı derste de fayda yok onun. Zaten bir şey yapsa da hiçbir faydası olmayacak. Yapmasa da aynı şekilde. Bilakis Allah yardım eder oruçlu olan çocuklara, namazında olan çocuklara. Allah muhakkak onlara daha fazla yardım eder. Onun için şimdiki insanlar terbiye de bilmiyor. Aileler terbiye etmesini bilmiyor. Çocuğun eline makineyi veriyor, telefonu veriyor. Sen bundan ders yap. Çocukta ne dersi? Berbat bir şey çıkıyor. Şeytan dolu her tarafta. Ders yaparken bilmem ne zıkkımlar çıkıyor orada. İyice kafasını karıştırıyor. Ahlakını bozuyor. Onun için yani bu din için yaşıyoruz. Çocuklarımızda da din için yaşatırmak lazım. Bu terbiye İslam terbiyesi üzerine olacak. Sıkmadan, etmeden ama bazı yerlerde de sağlam durmak lazım. Dediğimiz gibi bu Ramazan ayı mübarektir. Çocuklara dediğimiz gibi teşvik edin, oruç tutsun, tutanlardan mani olmayın. Bir de en mühim şey, akıl bali olduktan sonra oruç bozarsa onun kefareti var. Sırf orucu yerine kaza değil de onun yerine kefaret yapmış, sonra da kazalarını yapması lazım. Bu çok mühimdir. Çünkü bizim hayatımız, Allah bize hayatımızı ona ibadet etmek için verdi. Onu boşuna harcamamak lazım. Allah insanlara akıl versin, öğrensinler. Ayıp değildir. İnsan ilmin sonu yok, öğrenmenin sonu yoktur. Her gün yeni bir şey öğrenebiliyor insan. Onun için dikkat edin, Ramazan ayı daha başındadır. Çocuk sevinsin. Şimdi bugünlerde zaten fazla da uzun bir şey değil. Yapabildiği kadar yapsın. Bize küçükken Allah makamı alem hacını satın da alırdı. Eski insanların öyle güzel şeyler de vardı. Her gün için sen orucunu satın alacağım diye bir para verirdi gene. Çocuklara da o şey her türlü teşvik etmek için ne gibi hediyeler, şeyler varsa onu da güzel yapıp. Zaten iftar sofrası, sahur filan çocuklar için güzel bir şey oluyor. Değişiklik oluyor. O Ramazan'ın bereketiyle inşallah hayırlı nesiller çıksın. Hayırlı, çünkü duyuyoruz, Allah muhafaza etsin. Çocuklarda iman kalmamış, dinden çıkmalar çok. Ama Allah için yapılan şeyler Allah Azze ve Celle muhakkak onları muhafaza eder. Allah korusun şeytanların şerrinden, kötülerin şerrinden, sapıkların şerrinden. Sapık dolmuş. Sapıklığı da güzel bir şey gösteriyor. Allah muhafaza etsin. Allah şeytan şerrinden muhafaza etsin. Allah tevfik. El Fatiha.